Size yakın zamanda Anadolu ve İzmir tarihine verilmiş en büyük zararlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Bir tarih katliamından. Ama önce günümüzden tam 155 yıl önce 1865 yılında çizilmiş bir İzmir gravürünün içine girip açılan pencereden İzmir'in bilinen en eski zamanlarına milattan önce 13. yüzyıla bir yolculuk yapacağız. Baştan söylüyorum. Sonunda bugüne dönüp kızacak ve üzüleceğiz. Uzak zamanlarda bugün Alman asıllı bir ressam ve gravürcü olan August Löffler'in bugünkü Kemalpaşa yakınlarında çizilmiş bir İzmir gravürüne bakıyoruz. Gravür 1865 yılında yayımlanan bir gezi ve seyahat dergisi olan L'Orient Pittoresque, yani Türkçesiyle Resimlerle Doğu Seyahati isimli dergide yayınlanmış. O zamanlar bu gezilere ait yazıları da Dr. Maurice Bush yazıyordu. Maurice Bush her biri uzun soluklu toplam 3 doğu gezisi yapmıştı. Mısır, Kudüs, Yunanistan ve Anadolu gezileri. 1800'lü yıllarda konusu seyahat ve sanat olan bu tarz dergiler aslında seriler halinde yayınlanan seyahatnamelerdi ve döneminin Avrupa'sında oldukça sevilen şeylerdi. İşte bundan 155 yıl öncesine ait gravürümüz de böyle bir dergiye, aslında bir seyahatnameye ait. Gravürün başlığı Image de Sesostris, yani Sesostris'in resmi. Başlığın hemen altında parantez içinde Preste Ninfia yazıyor. Ninfia yakınında, yani bugünkü Kemalpaşa Nif Dağı yakınlarında. Gravür ilk bakışta gayet olağan bir doğa manzarasını resmediyor gibi. İlk planda küçük bir dere, ayakta durmuş bekleyen iki adam ve atları var. İleriye doğru yükselen yamaçta ileriye, yukarıya doğru bakan bir adam daha var. Aslında atların başında bekleyen iki adam da aynı yere bakıyor. Arka planda yükselen dev kayalığa. Gravürde çok küçük ama gözümü çelen güzel bir ayrıntı da atların üzerindeki Türkmen eğerleri. Geleneksel kıyafetleri ve ellerindeki tüfekleriyle 1800'lerde Anadolu'ya gelmiş bir Avrupalı için tam bir doğu manzarası bu. Az önce de dediğim gibi başta önemsiz gibi görünse de aslında bu İzmir gravürünün ana teması gravürün sağ üst köşesindeki dev kaya anıtı. Bu gravürde İzmir'in en eski anıtı var. Zaten bu gravüre de anlam katan şey bu anıtın ta kendisi. İzmir Kemalpaşa'da Karabel geçidinde halen büyük sorunlara rağmen ayakta durmaya çalışan Karabel Kaya Anıtı. İlk başta inanması zor gelebilir ama bir dönem Anadolu'ya gelmiş her gezgin, her tarihçi ve her arkeolog onu görmeden yollarına devam etmiyordu. Bu öyle önemli bir anıt ki M.Ö. 5. yüzyılda bizden 2500 yıl önce büyük tarihçi Herodot bile bu anıtın önünde durmuş, bu anıtı incelemiş ve dünyanın en ünlü tarih kitabı Historia'da İzmir'deki bu anıttan bahsetmişti. Düşünün, şehrinizde neredeyse 3500 yıl önce kayalara oyulmuş, tarihin babası dedikleri Herodot'un bile Historia'da bahsettiği bir anıt var. Tarih adına günümüze çok az şey kalmıştır ki 3500 yıldan beri yerinden kıpırdamadan bizlere baksın. Birazdan göreceğiz ki bu anıt artık çok acı verici bir şeye dönüşmek üzere. Ama şimdilik tekrar geriye, eski güzel günlere dönelim. Anıt 1800'lerde o kadar ünlüydü ki ünlü İngiliz ajanı Gertrude Bell'i bile misafir etti. Bu fotoğraf bizzat Gertrude Bell'e ait. Anıtın üzerindeki beyaz renkli yazılar dikkatinizi çekmiştir. Onlar yine anıtı ziyaret eden diğer Avrupalı arkeolog ve gezginlere ait. Tarihi eserlerin üzerlerine yazı yazmak sadece ülkemize has bir durum değil. Bu özellikle Avrupalı gezginlerce neredeyse bir gelenekti. Hatta Fethiye'de bulunan Amintas'ın mezarında bile ünlü Fransız arkeolog Charles Texier'in 1840'larda mezar kapısına attığı imzayı bugün bile gidip görebilirsiniz. Evet, ünlü İngiliz ajan Gertrude Bell demiştim. Düşünün, tarihin babası Herodot'tan İngiliz ajanı Gertrude Bell'e.
Ben de birçok İzmirli gibi bu kadim anıttan çok geç haberdar oldum. Bu anıtı ilk kez 2010 yılında seyahatname okumaya başladığım ilk zamanlarda Charles Texier'in 1839 Anadolu seyahatnamesinde görmüştüm. İşte Texier gibi en ünlü eski Anadolu gezginlerinden bir tanesi bile bu anıtı ziyaret etmekle kalmamış, bir de bu anıtın başka bir gravürünü daha çizmişti. Tabi ünlü arkeolog Texier her Avrupalı gezgin gibi anıtla ilgili olarak Herodot'un M.Ö. 5. yüzyılda yazdıklarını alıntılayarak kitabına koymuştu. Ama işte tam da burada önemli bir sorun var. Tarihin babası dediğimiz Herodot, M.Ö. 5. yüzyılda bizzat kendi gözleriyle gördüğü bu anıtı ünlü Mısır firavunu Sesostris'in yaptırdığını yazmıştı. Ve Herodot'un M.Ö. 5. yüzyılda yazdıklarını doğru kabul eden bütün batılı gezginler 1800'lü yıllarda İzmir'deki bu anıtı Mısır firavunu Sesostris'in yaptırdığını düşündüler. Herodot'un ünlü kitabı Historia'da bu anıtla ilgili şöyle yazar. İonya'da Sesostris'in taşa kazılmış iki resmi görülür. Bunların biri Efes'ten Foça'ya ve diğeri Sart'tan İzmir'e giden yollar üzerindedir. Bunların her biri 4 küsür arşın boyunda birer adam tasvir eder. Sağ elinde bir mızrak ve sol elinde bir yay tutar. Geriye kalan elbisesiyle yarı Habeşistanlı, yarı Mısırlı kıyafeti sergiler. Bir omzundan diğerine resmin göğsünde Mısır harfleriyle resmedilmiş olan yazının anlamı şudur. Bu kudretli omuzların bu memlekete sahip ettiği kişi benim. İşte Historia'da Herodot bu anıtla ilgili böyle yazmıştır. Oysa arkeoloji ve tarihçiler için 1800'lü yılların sonlarında Anadolu'nun uzak geçmişine, özellikle geç bronz çağındaki Yunan göçleri öncesine ait arkeolojik veriler çok kısıtlıydı. Üstüne bir de Batı'nın Helenizm ve Yunan hayranlığı eklenince tarihi gerçekliğin ekseni oldukça kaymıştı. İşte gravürümüzün baş köşesindeki anıtın gizemli perdesi de 1920'lerden sonra yavaş yavaş aralanmaya başladı. Bunun en önemli sebebi anıtın sağ üst köşesindeki hieroglif yazıydı. Fransız arkeolog Texier'in de dikkatinden kaçmamıştı. Hatta bu hieroglifi tüm detayıyla kendi çizdiği gravüre nakşetti. Ne yazık ki Anadolu'ya gelip anıtı inceleyen her Avrupalı arkeolog ve tarihçi bu hieroglifin bir Mısır hieroglifi olduğunu düşündü. Ta ki yazıtın üzerindeki hieroglifin Çorum, Boğazköy'de bulunan Hitit arşivlerindeki yazı tipiyle aynı yazı olduğu keşfedilene kadar. 1920'ler sonrası Anadolu'da arkeoloji adına yavaş yavaş değişen bir şeyler vardı. Aslında işin gerçeği Anadolu'da arkeoloji ve tarih adına yeni bir güneş doğuyordu. Hitit güneşi. Çok geçmeden anıtımızın üzerindeki yazının aslında bir Mısır yazısı değil, bir Hitit Luvi yazısı olduğu anlaşıldı. Bu aslında Anadolu tarihi adına devrim niteliğinde bir buluştu. Oysa o zamanlara kadar Anadolu'da Yunan göçleri öncesinde Anadolu'ya ait bir Anadolu dili ve alfabesi olduğu bilinmiyordu. Bununla da kalmadı. Çorum, Boğazköy'deki Hitit arşivlerinin okunmaya başlaması ve daha da önemlisi modern arkeolojik verilerle birlikte tam da gravürdeki anıtımızın bulunduğu yerde Batı Anadolu'da tarih sahnesinde Luvilerin ve Anadolu'nun bilinen en eski dili Luvice'nin de belirmesiyle perde daha da aralandı. Batı Anadolu'nun birçok yerinde, Adana'da, hatta Kuzey Suriye'de bile yeni ve birçok hieroglif Luvice yazıt gün yüzüne çıkartıldı. Hitit arşivlerinden yeni bilgiler elde edildi. Sonunda bize çok uzak olmayan bir tarihte 1998 yılında David Hawkins, İzmir Kemalpaşa'daki anıtın Luvice yazıtını kısmen okumayı başardı. Yazı geç Hitit dönemi Küçük Batı Anadolu devletlerinden Mira kralının ismi Tarkasnava'ya işaret ediyordu. Ve anıtı M.Ö. 13. yüzyıla, yani anıtın bir Mısır firavununa ait olduğunu söyleyen Herodot'tan tam 800 yıl önceye götürüyordu. Anıt muhtemelen bir Hitit vasalı olan Mira kralı Tarkasnava'nın Hitit ile olan sınırını belirliyordu. Stratejik olarak çok önemli bir yerde. Sardes antik kentinden başlayıp önce batıya doğru ilerleyen antik yoldan güneye, bugünkü Torbalı'ya doğru bir yay çizip Metropolis'e
ve Efes'e doğru giden antik yolun üzerindeydi. Hatta bu yolun en stratejik yerinde, en önemli geçidin üzerindeydi. Bugünkü Kemalpaşa yakınlarında Karabel'de. Özellikle geç bronz çağında Batı Anadolu'da birçok küçük Hitit vasal devleti vardı. Anadolu'ya yapılan Yunan göçleriyle birlikte istikrarsız ve Hitit'e sürekli sorun olan bu topraklarda sınırlar sürekli değişiyordu. Aslında özellikle Luviler ile ilgili anlatacak çok şey var. Fakat konudan sapmak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda Luviler için ayrı bir bölüm mutlaka yapmak istiyorum. Bugün Luvilerden ve Luvice'den geriye pek bir şey kalmadı. Likya ve Karya uygarlığının en erken dönemleri Luvilerden çok şey barındırıyor. Karyaca ve Likyaca yerli bir Anadolu dili olan Luvice'nin farklı diyalekleri. İşte bugün İzmir'deki bu anıt antik Yunan göçleri öncesi Anadolu tarihi için Anadolu'nun kadim zamanlarına, Anadolu'nun bilinen en eski diline ışık tutan bir anıt. Belki de en az Konak Saat Kulesi kadar İzmir'in simgesi olmayı hak eden bir anıt. Fakat ne acı ki tarihin babası Herodot'a, ünlü İngiliz ajanı Gertrude Bell'e, bizlere, Anadolu insanlarına 3300 yıl öncesinden göz kırpan Kemalpaşalıların Eti Baba olarak isimlendirdikleri bu anıta kendini bilmez, cahil insanlarca zarar verildi. İzmir'in belki de bu en eski zeybeğinin Tarkas Nava'nın heybetli gövdesinin alt kısmında telafisi mümkün olmayan hasarlar var. Utanç verici. Utanç verici olan tek şey bir anıta zarar vermek değil. 3300 yıllık bir anıtı, bir kültür mirasını koruyamamak da aynı derecede utanç verici. Bu Anadolu tarihi adına, ülkemiz adına büyük bir kayıp ve utanç. Evet, bana tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Bu hafta uzak zamanlarda 1865 yılına ait bir İzmir gravürünün bize açtığı pencereden içeriye bugün çok da bilinmeyen 3300 yıllık bir Anadolu anıtına baktık. Amacım YouTube üzerinde Anadolu tarihi adına nitelikli içerikler oluşturmak. Anadolu tarihine farklı açılardan, eski gravürlerin penceresinden, seyahatnamelerin içinden bakmak. Uzak Zamanlar ismini verdiğim bu kanala abone olarak veya Patreon üzerinden destek olabilirsiniz. Başka bir gravürde veya bir tarih kitabında yeniden görüşmek üzere, herkese sevgiler.